Doğanın tüm karmaşıklığı içerisinde çok küçük ama karmaşıklığı çok büyük başka bir dünya daha var. Küçücük varlıkların muazzam bir güce sahip olduğu ve insanlık için derin dersler sunduğu karıncaların gizemli dünyasına hoş geldiniz. Birçoğumuzun bildiği üzere karıncalar kendi vücut ağırlıklarının 30 katını taşıyabilecek kabiliyete sahiptir. Bu durum sadece karıncalar için değil, diğer böcekler için de geçerlidir. Ancak onları diğerlerinden ayıran özellik hem yer üstünde hem de yer altında çalışabiliyor olmalarıdır. Yer altında inşa ettikleri barınaklar, üzerlerinden ne geçerse geçsin asla bozulmayacak kadar sağlam yapılardır. 25-30 santimetre veya en fazla 50 santimetre derinliğe kadar inen yuvaları kendine özgüdür. Karıncalar bu çalışmalarına önce dikey bir kazma işlemiyle başlarlar. Sonrasında farklı amaçlara yönelik olarak odalar yaparak devam ederler. Yatacak yerleri, üreme alanları, gıda depolama bölmeleri ayrı ayrı ve itinayla inşa edilir. Gıda depolama odaları saklanacak yiyeceklerin türüne göre nemli ve kuru olarak ayrılır. Çünkü karınca dışarıdan gelen yiyeceklerin hangi ortamda saklanması gerektiğini çok iyi bilir. Bir çekirdek kabuğunun kuru ortamda, bir bezelye tanesinin ise nemli ortamda saklanacağı bilgisi genlerine kodlanmıştır. Kapıdaki depo görevlisi karınca bunu ayırt eder ve hangi odada saklanacağını belirler. Tüm yiyecekler nemli ya da kuru oluşuna, boyutuna, dayanıklılık sürelerine ve tüketim önceliğine göre sınıflandırılarak yerleştirilir. Karınca kolonileri, popülasyonları değişiklik gösterse de milyonlarca karıncadan oluşabilir. Bazı yuvalar, evinizin salonundan 10 kat daha büyük alana yayılmış bir metropol olabilir. Ya da bazen 15 santimetre çapında yeni kurulmuş küçük bir aile de olabilir. Peki bu yuvaların bu denli itinalı ve karmaşık bir düzen içindeyken, aynı zamanda da hayret verici şekilde sağlam yapılar oluşunun altında yatan sır ne? Öyle ya, az önce üzerlerinden ne geçerse geçsin, asla bozulmayacak sağlamlıkta demiştik. 15 santimetre çapında yerin 25 santimetre altında bir yapıyı yıkmanın tek yolu kazma kürek alıp toprağı kazmak. Üzerinden geçen herhangi bir ağırlık ile yıkılmıyor, tahrip dahi olmuyor. Peki karınca bunu nasıl yapıyor? Nasıl oluyor da bu dayanıklılığı sağlıyor? İnanılması güç olsa da karıncanın bu konuyla ilgili iki önemli bilim dalına hakimiyeti söz konusu. Geometri ve logaritma. Yuva yapmak için giden ilk işçi grubu yer altındaki yapının ana planını çizer ve toprak analizi yapar. Sonrasında bölgedeki taşları kemirerek koloni kurulacak bölgede hazırladıkları kusmuk odasına götürerek bırakır. Burada görevli laborant karıncalar bırakılan kusmuklar üzerine farklı dozlarda eritici enzim salgılayarak oradaki taş ve toprak yapısının enzimlere karşı direnç testlerini gerçekleştirirler. Böylece yuvanın nasıl inşa edileceğine karar verilir. Karınca bugün dünyanın en güçlü orduları ve savunma sanayileri tarafından gizlice araştırılmaya değer özelliklere sahip. İsrail, Amerika, Rusya, Japonya gibi ülkeler bu konuda çok yoğun çalışmaktadır. Çünkü karıncalar savunma sanayine ilham veren bilgilerle donatılmış hayvanlar. Ancak bu özellikler internette yapılacak birkaç basit araştırma ile kolayca öğrenilebilecek bilgiler değil. Çünkü karıncaların yer altında kurdukları iletişim ağı oldukça karmaşık. Savunma sanayinin henüz anlamlandıramadığı durumlardan biri, hiçbir karınca yuvasının diğer karınca yuvasına yapısal ve logaritmik açıdan benzemiyor oluşu. İşte tam burada devreye giren en önemli özellik, karıncaların vücudundaki iletişim sistemleridir. Bu sistemler ve bunu sağlayan kanallar sayesinde bilgiyi toplayıp düzenleyebilir, kendi dilinde konuşabilir ve daha önce yaşadığı tecrübeleri birbirine aktarabilirler. Gidecekleri bölgeye sırayla intikal ederler. Kendi aralarında bir sıralama vardır. Karıncalar, aileler ve aşiretler halinde yaşarlar. İnsanlar gibi milletler halinde dünyanın dört bir yanına dağılmışlardır. Ve çok asil soydan gelen türlerden farklı ilginç türlere kadar çeşitlilik gösterirler. Karıncalar biyolojik olarak da çok ilginç özelliklere sahip.
Gittikleri bölgede üzerine enzim bıraktıkları veya numune aldıkları taşlar ve toprak yapısı sayesinde o bölge hakkında yeni bilgiler edinirler. Böylece hayata yeni bir bakış açısıyla devam ederler. Bunu insan üzerinden örneklendirecek olursak, mesleği çobanlık olan biri nereye giderse gitsin çobandır. Çünkü mesleği budur. Ama karınca öyle değildir. Karınca Urfa'da çobanlık yaparken İstanbul'a gelince iş adamı, Amerika'ya gidince bir yazılımcı olabilir. Bunun sebebi kıskaçlarıyla dokunduğu her şeyin moleküler yapısını beynine aktarabiliyor olmasıdır. Bu sayede bulunduğu bölgeye uygun davranışlar sergiler. Çünkü karınca gittiği ortama hemen uyum sağlamıyor. Sadece düşüncelerini ve yaşam tarzını değiştiriyor. Bunu da beynindeki toprak, su, molekül gibi unsurları analiz edebilme yeteneğiyle yapıyor. Dünyanın çözemediği en büyük sır burada yatıyor. Bu sırrın başka bir boyutunu da şu sorunun cevabını arayarak özetleyelim. Acaba yeryüzündeki karınca yuvalarının birbiriyle nasıl bir iletişim ağı var? Bütün karınca yuvaları arasında çok ince bir hat bulunur. Bu hat o kadar incedir ki oradan sadece tek bir karınca geçebilir. İki karınca yan yana yürüyemez. Yani iğne deliği kadar dar bir tünel. Bu tüneller sayesinde karıncalar 300 kilometreye kadar birbirleriyle hızlıca haberleşebilirler. Daha fazla ayrıntılarını veremeyeceğimiz bu yetenekleriyle savunma sanayi başta olmak üzere birçok araştırma grubunun halen çözemediği sırlı hayvanlardan biri olarak kalmaya devam ediyorlar. Konumuza dönecek olursak, karıncaların hızlı iletişimi bulundukları bölgede gerçekleşen doğal afetlerde de gözlemlenir. Böylesi bir durumda bölgeyi terk etmek yerine yuvalarına sığınırlar. Bir karınca yerleşkesinin bulunduğu bölgede yangın çıktığını ve bu yuvaya 30-40 kilometre uzakta bir karınca yuvası daha olduğunu varsayalım. Afete maruz kalan yuva aynı anda diğer yuvayla haberleşmeye başlar ve oradakiler de derhal yuvalarına dönerek kendilerini korumaya alırlar. Hatta 300 kilometre uzaklıktaki karıncaları bile bu yangından haberdar edebilirler. Yani haberin ulaştığı koloninin yaşadığı bölgede yangın olmasa da onlar da yuvalarına sığınır. Karıncaların bir başka şaşırtıcı özelliği ise hızlarıdır. Örneğin Alaska'da bir karınca grubuna rastlayan bilim insanları Rusya'da aynı karınca grubunun devamını tespit edebiliyor. Enteresan olan durumsa iki ülke arasında 92 kilometre genişliğindeki Bering Boğazı'nın varlığı. Peki karıncalar bu boğazı nasıl geçti? Akla ilk gelen ihtimal gemiyle geçmiş olabilecekleri, ancak o kadar basit değil. Gerçek olan şu ki bir karınca yerin 400 kilometre altına kadar kazıp bütün boğazların altından geçebilir. Yeryüzünde karıncalardan daha hızlı kazı yapan ve bir yerden bir yere daha hızlı intikal edebilen bir canlı yoktur. Dünyanın en hızlı hayvanı hangisidir diye sorulsa birçok kişi çita der. Evet, çita kısa mesafede hızlıdır. Ancak karınca maraton koşucusudur. Çünkü çok kısa sürede yerin yüzlerce kilometre altına inip oradan kendine yeni bir yol açarak karşı tarafa çıkabilir. Ve bunu yaparken yumurtalarını da yanında taşıyan başka bir ekiple bulunur. Peki yeryüzünde karıncalar olmazsa ne olur? Eğer yeryüzünde karıncalar olmazsa bakteri florası yayılamaz. Karıncalar bakteri gruplarını bir yerden bir yere taşımada rol alırken durumun aksi gibi pandemi oluşumunu önlemek için de fedakarlık yapan bir yapıya sahiptir. Diyelim ki Almanya'da bakteriyel bir hastalık belirdi. Orada mevcut bir karınca grubu bakteri bulaşı olan bir yaprak aldı ve yuvasına götürdü. Yaprak yuvaya alındıktan sonra gelen malları kontrol eden görevli grup hastalığı tespit ettiği anda ilk yaptığı iş bölgedeki bütün karınca gruplarına bu hastalığın yayılmasını engellemek için ayrı bir sistemle çalışmalarını emretmek oluyor. Dışarıdaki çalışma grubu da hastalığın yayılmasını önleyici tüm önlemlerini buna göre alabiliyor. Özellikle beton yapılaşmanın had safhada olduğu şehirlerde karıncaların yaşayabileceği kadar toprak parçaları bırakabilirsek, kısa süre önce dünyayı sallayan korona gibi hastalıkların yayılmasını bir anda durdurabiliriz. Bugün karıncalar ve yaşam alanları gerek hastalık yaydıkları söylentileriyle olsun, gerekse yeni tarımsal faktörlerin etkisi, arazilerin yakılması, kullanılan gübre çeşitleri ve asitler gibi etkenler ile olsun birçok yerde yok edilmiş durumda maalesef. Hepimizin bildiği gibi karınca çalışkanlığıyla meşhurdur. Peki sizce bu azmi nereden geliyor? Bir karınca yola çıktığında
ne yiyeceğini, ne içeceğini düşünmeden hareket eder. Dünyanın çevresini 8 kez rahatlıkla dolaşabilecek kabiliyete sahiptir. Suyun üzerinden değil, altından kazarak geçer. Eğer ömrü yeterse vücudu buna imkan sağlayacak donanıma sahiptir. Peki ona bu büyük gücü veren, tüm hayvanlar arasında sadece karıncada bulunan bu tuhaf özellik nedir? Karınca, arkasında ne olduğunu bilmeyen tek hayvandır. Her hayvan arkasındaki hareketliliğin farkına varır. Bir kedi arkasından bir köpeğin yaklaştığını hisseder. Kuşlar arkalarında bir hareketlilik sezdiğinde hemen uçar. Tüm hayvanlar bunu bilir, hatta insanlar bile. Ama karıncaların arkalarına dair hiçbir fikri yoktur. Karıncanın arkasında istediğiniz kadar gürültü çıkarın, onu yolundan saptıramazsınız. Çünkü arkasında olan bitenden habersiz olanın, arkasını silmiş olanın gidebileceği tek yer vardır: İlerisi. İnsanoğlu için örnek teşkil edecek asıl özelliği aslında çalışkanlığı, sabrı, dayanıklılığı ve kendi ağırlığının 30 katını taşıma yeteneği değildir. Tüm bu özellikleri ona sağlayan asıl sebep ve en ilham verici özelliği ardını bilmemesidir. İşte bu yüzden yükünü taşırken velev ki ağır gelir veya yorulur, ondaki refleks şudur: eğer bu yükü bırakırsam arkamdan kimse gelmeyecek. Halbuki arkasında 2 milyon daha karınca var. Benim arkamda kimse yok. Bu yükü sadece ben taşırım. Bu erzağı yuvaya götürmek için ben görevlendirildim ve önümdekini takip etme görevi yalnızca bende. Karıncaların sürekli birbirini takip etmelerindeki asıl neden budur. Eğer bu hayvanlar arkalarından haberdar olabilseydi, her biri kendi rotasını çizer, gider gelirlerdi. Tam burada Hazreti Ali'nin savaşa gidenlere "Karıncalar gibi olun ve saflarınızı bozmayın" diye seslenişini hatırlayarak insanlığın bu küçük ama sırlarla dolu hayvanlardan alacağı örnekleri düşünmeye başlayabiliriz. Öyle ki önünüzdekini takip edin, dağılmayın ve asla kendi işinizi yapmaktan başkaca bir şeye odaklanmayın. Neml suresi 17. ve 18. ayette Allah mealen şöyle buyuruyor: Bir zaman cinlerden, insanlardan ve kuşlardan oluşan ordular Süleyman'ın emrinde toplanmış, birlikte sevk ve idare ediliyordu. Nihayet Karınca Vadisi'ne geldiklerinde bir karınca şöyle dedi: Ey karıncalar! Yuvalarınıza girin. Aman Süleyman ve ordusu farkına varmadan sizi ezmesin. Birçoğumuz bu ayetin mealini okuduğumuzda karıncaların ezilmekten korktukları için yuvalarına girdiklerini düşünürüz. Ama hayır, karıncanın derdi başkaydı. Eğer onlar bizi fark etmeden ezerlerse günah işlerler. Bilmeyerek canımızı alırlar. Hazreti Süleyman'ın askerleri istemeyerek bir günahta bulunurlar. Bir sonraki ayette Allah şöyle devam ediyor: Onun, yani karıncanın bu sözünden dolayı Süleyman neşeyle gülümsedi ve "Ey Rabbim" dedi. "Gerek bana, gerekse anne babama verdiğin nimete şükretmeye ve hoşnut olacağın iyi işler yapmaya beni muvaffak kıl. Rahmetinle beni iyi kullarının arasına kat." Ne demekti bu dua ve Hazreti Süleyman neden gülümsemişti? Ya Rabbi, sen öyle bir nimet sahibisin ki bir karıncayı bile ezersek senin rızana aykırı bir iş yapmış oluruz. Sen bir karıncayı görevli kıldın da bizi bu günahtan korudun. Dikkat ederseniz karıncalar bu ilahi mananın yanında yukarıda değindiğimiz ve değinmediğimiz tüm kabiliyetleriyle hayatları boyunca insanlığa hizmet etmişler. Hazreti Süleyman bile onlara bakıp ilham almış ve o ilhamla Allah'a şükretmiştir. Her şükür insana bir sorumluluk getirir. Öyleyse insan her şeyden önce karınca gibi çalışmaktan ziyade hangi davayı güdüyorsa tıpkı karınca gibi davasında tek başına olduğuna ve bu davadan dönüş olmadığına inanarak çalışmalı. Aynı zamanda da başkasını o kadar düşünmeli ki onun günahına sebep olmaktan korkmalıdır. Ve insan böyle yaşamaya devam ettikçe onun kurduğu evi, onun kurguladığı sistemi veya inandığı davayı bir başkasının yıkması mümkün olmaz. Yürüdüğümüz yolda veya inandığımız davada karıncalar gibi hesapsız ve en az onlar kadar ileriye bakmamız dileğiyle. Sağlıcakla kalın.